Beni bir eve götürdüler böyle 5 katlı. Aynı böyle cezaevi kapısı. 5 katta da uyuşturucu var. Normal bir markete gidip de alışveriş yapar gibi alabiliyorsun. Gerçekten ben öyle bir mahalle daha görmedim yani. Beni eve kilitlediler. Tabii bu arada kriz geldi. 5. katta oturuyordum. Yani kaçacak bir yer arıyorum. Onu bulmak istiyorum. Bulamıyorum. Aklıma balkondan inmek geldi 5. kattan aşağı. Yalın ayak su boruları var ya. Onlara tuttuktan sonra aşağı indim 5. kattan. Hani oradan aşağı düşsem öldüm yani. Kesin öldüm diyebilirim yani sana. Oradan kaçtım. Tekrar otobüse bindim yalın ayak. Gittim o maddeyi buldum. İçtim. Ben diyordum işte en sevdiğim insan annem diye, değilmiş. En güvendiğim insan annem, en sevdiğim insan babammış. Gerçekten ben bu şeyi hasretmişim yani babama. Çok özlemişim ya. Babamla aramı bitirmiş benim ya. Hiçbir şeyimiz yokmuş ya. Keşke babam beni zincire vursaymış. Bir evin içinde 30 gün, 40 gün, 2 ay aç bıraksaymış da ben o maddeye gitmeseymiş. Yanından hiç ayırmazdı beni. Ama uyuşturucu bizi ayırdı babamla. İsmim İbrahim, 33 yaşındayım. Ankara'dan geliyorum. Uyuşturucuyla nasıl tanıştın? Uyuşturucu hikayen nasıl başladı? Uyuşturucuyla hani komik bir hikayeyle başladı. Aslında biz ilk öncesinde alkol içiyorduk. Bunun halinde bir arkadaşım vardı işte. Yoldan gelirken işte bir kulübün önünde bir fişek esrar buluyor. Tabii esrarın ne olduğunu biliyoruz ama hiç içmedik o zaman. İşte yine alkol içiyoruz. Mahalleye geldi işte bir şey buldum diye getirdi. Dedi ki kimse de sarmayı bilmiyor. Dedim bir saralım, içelim, tadına bakalım. O gün orada sardık işte herkes öksüre öksüre içti. Ondan sonra böylece başlamış olduk. Tabii mahallemizin çevresinde satılıyordu. Vardı yerleri. Sürekli hani bu mahalleden bizi geçip gidiyorduk. Kaç yaşındaydın? O zaman 11 yaşındaydım. Yani mahallede arkadaş çevresinde kim ne içiyorsa herkes onu içiyordu. Yani bu akran zorbalığı dediğimiz olay var ya. Yani esrarsa esrar işte ondan sonra ekstazi, bonzai. Son şeyinde 12 senem eroinle geçti. Eroinle bulaştım. Tabii eroin içerken cezaevlerine girdim ben. 8 kere cezaevine girdim çıktım. Yani bu bana hırsızlık yaptırdı. Her şey yaptırdı diyebilirim yani. Mesela bir olayını anlatabilir misin? Ya şimdi Yediyemin Otoparkı diye bir yer vardı böyle. Büyük böyle araçların bulunduğu bölge. Sürekli gidiyorduk biz oradan akü çalıyorduk mesela. Bir gün gittik, 2 gün gittik işte traktörle gidiyoruz. Traktöre yüklüyoruz aküleri, satıyoruz, tekrar geliyoruz. Tabii bu arada kameralar çalışmıyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam 50 tane kamera vardı. En son gittiğimizde arkadaşım dedi ki ben girmeyeceğim 5 dakika sonra gireceğim içeri dedi. Tamam dedim ben beklerim. İçeri girdim ben. Ben girdikten sonra 5 dakika sonra 6 ekip polis arabası geldi. Tabii ben o ara işte kamyonun tamperin altına girdim. Polisler içeri girdi işte benim ismimi de biliyorlar. Tanıyorlardı beni. İbrahim çık bir şey yapmayacağız diye. Tabii ben yarım saat orada hani nefes almadım diyebilirim yani. Aradılar beni. Bulamadılar. Ondan sonra geri çekildiler. Arkadaşımı dışarıda yakalamışlar zaten. Telefonu açmam benim hataydı. Telefonu açtıktan sonra polisler aradı işte. Arkadaşımı arattırıyorlar. İşte neredesin diye. İçerideyim dedi. Bu sefer tekrardan geldiler içeri. Tekrar aynı yere saklamak zorunda kaldım. Tellerden atladım. Eroini bulacağım, içeceğim ya. Para lazım. Polisleri izliyorum yalnız. Bir tane sigara yaktım. Polisleri izlemeye başladım. Bundan sonra ya tabii benim numaram onlarda olduğu için arkadaşımı götürmüşler. Ben eve gitmeye çalışıyorum. Tabii bu arada polis ekipleri arabaları geçip uyuşturucu alacak para yok. Dursun Dayı diye bir abimiz var. Dedi ki Dursun Dayı'nın evine girelim. Merdiven falan getirdik. Oradan giriyoruz olmuyor, oradan giriyoruz olmuyor. Duvardan balyozla deldik evin içine girmek için. Hatta oturuyordum o zaman. Cebimde işte o zaman 1,5-2 milyar para vardı işte. Taksiye bindi bir arkadaşım vardı onun yanına gittim. Tabii benim bu ara cumartesi günü imzam vardı. 3 gün kaçtım ben. Bu arada arkadaşımı tutukluyorlar, cezaevine gönderiyorlar. Benim ismimi söyleyen. 3 gün sonra ben işte para bitti, eroin bitti, her şey bitti. Evime geldim. İşte annem, babam da onlar bana şey söyledi. Polislerin geldiğini, seni sorduğunu söyledi. Ben de karakola imzam vardı. Babamın arabası aldım. Kardeşimle beraber karakola gittik. Karakolda tam kimliğimi verdim. Polisler beni hemen direkt yaka paça içeri aldılar. İşte oradaki amir dedi ki seninle görüşeceğiz. Sen dedi bizden kaçtın. Seni yakalayamadık. İçlerinde bir kin, nefret vardı bana karşı. Ben dedim ben orada yoktum. Halen ben hani onları inandırmaya çalışıyorum. Yalan söylemeye başladım. Neyse nezaret aldılar beni. O gün bir gün nezaret yattım. Babam geldi o gün. Arabaya kardeşim ehliyeti olmadığı için götüremedi. Babam orada benim yüzüme tükürdü. Dedi ne halin varsa gör dedi. Hani ben yemek falan istemiştim. Yemeğe de önüme attı gitti. Ertesi günü savcılığa çıktım. İfade verdim. İfadeden sonra beni serbest bıraktılar adli kontrol şartıyla. Tabii bu arada bir ay işte aradan bir ay geçti. Tekrar mahkeme oldu. Arkadaşım cezaevinden katıldı. Ve ben de normal dışarıdan katıldım. Oradan gene yırttık diyelim. Hani çünkü oradaki adam mal zarar yaptırmadığı için suç
suçlu bulunamadık. Öylece bir anımız olmuş oldu yani. O arkadaşım da bana çıktıktan sonra bana dua etti. Dedi senin sayende dedi ya eroini bıraktım. Hani eşimin hamile olduğunu öğrendim. Dedim ben nerede yanlış yaptım hani. O beni ispiyonlayan oydu aslında. Cezaevine giren o oldu. Dışarı çıkan ben oldum. Böyle bir anım olmuştu yani. Yani insan uyuşturucu içmek için her şeyi yapabiliyor yani. Yapabilir tabii. Yani ben gözüm karaydı o zamanlar. Yani arkadaşlarım hani bana çok güvenirlerdi mesela. Gözüm hiçbir şeyden korkmazdı. İstediğim her yere girebiliyordum. İstediğim her şeyi çalabiliyordum. Cesaretim vardı çünkü. Çünkü ona ulaşacağım. Ya içeceğim ya içeceğim yani. Eroin öyle bir pislik. Yani bunu bulmak için mecbursun yani. Çalıştırmıyor insanı. İlk başlarda ben işime gidiyordum. Hani mesleğim de var. Ben duvar ustasıyım. Çalışkan bir insandım. Tembelleşmeye başladım işte bu eroin işiyle. Konuşma hakimiyetimi kaybettim. Yani düşmek dibin dibi dedikleri şeye düştüm yani ben. Eroinde genelde şey derler. Hani diğer maddeleri keyif için içerler ama eroini yaşamak için. İnsan olmak için. Normal bir insan olmak için. Yürümek için. Yani şimdi nasıl bir madde? Şimdi bunun krizi geldiği zaman tüm bedenin hani ağrı çekiyor ya. Normal bir hani ağrılar bir kenara koy. Eroin krizini bir kenara koy. Gerçekten o kadar insana acı veriyor ki. Hani ben bir anımı anlatayım öyle. Babamın karşısına geçtim. Hani artık kurtulmak istiyorum bundan. Baba dedim yani ağlayarak bir şekilde dedim beni bundan kurtar diye. Bağıra bağıra babamın karşısında ağlıyordum. Babam elinden çare gelmiyor. Bir şey bilinçli değil. Bir şey yapamıyor. Son kez babamdan para aldım. Kardeşim yanında beraber gittik uyuşturucu almaya, eroin almaya. Ondan sonra beni eve kilitlediler. Tabii bu arada kriz geldi. 5. katta oturuyorduk. Yani kaçacak bir yer arıyorum. Onu bulmak istiyorum. Bulamıyorum. Aklıma balkondan inmek geldi 5. kattan aşağı. O borulara tutuna yalın ayak su boruları var ya. Onlara tutuna aşağı indim 5. kattan. Hani oradan aşağı düşsem öldüm yani bir kesin öldüm diyebilirim yani sana. Oradan kaçtım tekrar otobüse bindim yalın ayak. Gittim o maddeyi buldum içtim. Babam 3 gün boyunca beni aradı. Yani eve barka gitmiyordum. Gel diyorlardı. Sadece hani bu evi otel gibi kullanıyordum. Hani sadece üstümü başımı değiştireyim, duşumu alayım, yemeğimi yiyeyim, çıkayım tekrardan bu maddeye yöneleyim. İşte bugün ne yapalım? Bugün şurayı soyalım, burayı yapalım, buradan bir şey çalalım. Sürekli hayatımızda bunlar vardı yani. Tabii bunlar da benim hep cezaevine girmeme neden oldu. Yani girdim, çıktım, girdim, çıktım, girdim, çıktım. Koronada da girdim, çıktım. Toplamda 3,5 sene ceza yattım. Peki eroinin böyle hani krizini atlatması zor olur diyorlar. Krizi nasıl atlattın? Yani eroin krizini nasıl atlatırsın? Şimdi bu 3 gün dedikleri bir olay var. 3 gün içmeyince yani 3 güne de dayanamıyoruz biz. Yani bir günden sonra işte ateş basıyor, ter basıyor, ağrılar şiddetleniyor, elin ayakları çekiliyor. Hani sürekli ayaklarında bir çekilme var. O rahatsız ediyor zaten insanı. Yani işte soğuk suya gir diyorlar. Ama işte eroin içenleri çoğu soğuk suya giremez. Korkarlar. Su insanı korkutur mu ya? Bizi korkutuyor yani. Normal su yani. Yani şimdi ılık suya giriyorsun. Yani 5 dakika o an bir krizini alıyor. 5 dakika sonra tekrar terleme, üşüme başlıyor. Yorganın içine giriyorsun bu sefer. Yani yazın ben yorganla yattığımı biliyorum yani. Peki sen nasıl atlattın krizini? Neler yaşadın? Bana Antalya Zeytinköy ibret oldu diyebilirim sana. Ben eroini bırakmak istedim. Bundan 2,5 sene öncesine söylüyorum. Bir yola çıktım, Bodrum'a gittim çalışmaya. Tabii yanımda Suboxone ilacı götürdüm. Bu ilaç bitti. Oradan araba kiraladık. Beraber çıktık, İzmir'e gittik. Ondan sonra ben oradan çıktım, İstanbul Pendik'e geldim. Yine çalışmak maksadıyla. Hani 3 tane şehir değiştirdim. En son Antalya Zeytinköy'e gittim. Yani oradaki insanların o halini gördükten sonra hani ben de Allah tarafından bir dur dedi bana böyle. Çünkü ellerinde, kollarında yaralar, ne bileyim donup kalanlar, şırınga vuranlar. Ben şırınga hiç içmedim mesela. 12 sene boyunca hep folyo içtim. Ya şimdi eroinciler arasında da hem şırıngacılar ayrı, folyocular ayrı. Birbirlerine hiçbir zaman takılmazlar. Onun bağımlılığı daha yüksek. Yani bizim folyoya göre daha yüksek. Ya ben Suboxone eritip de damardan vuran çok insan gördüm. Zeytinköy'ü biraz anlatır mısın? Orada neler gördün? Ya şimdi Zeytinköy'de çok serbest bir yer uyuşturucu yönünden. Ben polisin karşısında uyuşturucumu aldığımı biliyorum yani. Normal tezgaha gidiyorum, paramı veriyorum. Hem eroin alıyorum, hem metamfetamin alıyorum, hem lilik alıyorum. Normal bir markete gidip de alışveriş yapar gibi alabiliyorsun. Oradan çıkıyorsun, sadece Yunus polisleri de var, normal polisleri de var. Sadece kimliğine bakıyor, araman var mı yok mu diye geç diyor. Beni bir eve götürdüler böyle, 5 katlı. Aynı böyle cezaevi kapısı. 5 katta da uyuşturucu var. Yani çok serbest bir olay olmuş yani. Bizim Ankara'daki ayrı bir olay, orası ayrı bir olay. Gerçekten hani ben öyle bir mahalle daha görmedim yani. Seni uyuşturucuya başlamaya götüren sebep ne oldu? Sevgisizlik diyebilirim. Yani ben babamı çok seven bir insanım normalde. Ama
işte babamın sürekli beni dövmesiyle. Tabii ben de işte bizim uyuşturucu içtiğimiz ortamda sevindiğimizde de uyuşturucu içiyoruz. Üzüldüğümüzde de uyuşturucu içiyoruz. Hep o babamın işte çocukluktan gelen şeyleri, yaptığı hareketleri beynimin bir köşesine yer etmiş. Babam beni niye sevmiyor? Babam beni niye sevmiyor? Halbuki babam hiç yanından ayırmıyordu beni. Hep ben o geçmişe takılı kala yani sürekli uyuşturucu içmeye. Bak evden kaçıyordum, uyuşturucu içiyordum. Babam evden kovuyordu, tekrardan uyuşturucu. Mutlu oluyordum, uyuşturucu içiyordum. Artık öyle bir noktaya gelmiştim ki yani ailem bir yere çağırıyordu, gitmiyordum yani. Ama niye? Uyuşturucu içici. Uyuşturucu her zaman benim açık kapımdı yani. Yani biraz aslında şey gibi, uyuşturucuya başlamak için bahane gibi olmuş. Bahane ya, zaten bahane yani. Akran zorbalığı dediğimiz olay var ya, hani bir arkadaşım mesela artık grupta ne içiyor? Esrar içiyor mesela. Sen direkt otomatikmen oraya yönleniyorsun. Ekstazi içiyorlar, sen direkt oraya gidiyorsun. Farklı gruplarımız vardı mesela. Esrarla ekstazi içenler bir aradaydı. İşte eroin içenler bir aradaydı. Metamfetamin içenler bir aradaydı. Hiçbir grup birbiriyle tanışmaz yani. Birbirlerini sevmezlerdi. Benim çocukluğumda mahallede işte Beybile takımı, Taso akımı, Miske takımı oluyordu. Şimdi işte uyuşturucu akımı var. Eroinciler kimseyle görüşmez. Yani normal şırıngayla o da eroin içiyor. Onunla bile görüşmüyor yani. Metamfetaminciler zaten ayrı bir şey dünya. Ya ben şimdi böyle arkadaşlarım vardı benim. Ya diyordum hani sokağa oraya buraya gitmeyin, gelin beraber içelim. Madem bunu içiyoruz, beraber içiyoruz. Hani çalıştığım zamanlarda param her zaman vardı benim. Kimseye muhtaç değildim. Ama eroin zamanında yani para dayanmıyor yani. Gerçekten farklı bir madde. Günlük ne kadar harcıyordun madde için? 10 milyar olsun 10 milyar, 20 milyar olsun 20 milyar. Yani paranın limiti yok. Ne kadar içebilirsen. Elinde var ya, ne kadar içsen de kesmiyor. Ne kadar çok olursa o kadar çok içiyorsun. Madde kullandığını ailen nasıl fark etti? İlk tepkileri nasıl oldu? İlk bonzai da fark ettiler beni. Yani o zamana kadar bilmiyorlardı. Askere gitmeden önce içiyordum ama askerde öğrendiler. Ben Diyarbakır'da askerlik yaptım 7. Kolordu'da. Oradan Ankara'ya izne geldim. O izinde işte içiyordum, sağa köşeye bayılıyordum. En son annem görmüş bayıldığımı. Tabii o arada dedemin cenazesi vardı. İyi hatırlıyorum, unutmuyorum. Aklımda halen var yani o acı. Gidemedim yani, sırf bu madde içeceğim diye gidemedim. Bir gün aşırı dozu içiyorum. Kaldırıyorlar beni hastaneye. Ankara Kat Hastanesi'ne kaldırıyorlar. 2 gün yoğun bakımda yatıyorum. Annemin gelip beni başımda salladığını hissettim yani. O hani ben bilincim yerimde değil, yoğun bakımda yatıyorum. Annem beni kalk oğlum diye salladığını hissettim. Tekrar 2 gün sonra işte kendime geldim. Oradaki hepsi işte doktorların hepsi komutan. 20 dakika içinde herkesi ikna ettim hastaneye çıkmaya. Cebimde 50 lira para vardı o zaman. Yani üstümde bonzai de vardı, onu da almışlar. Hani yoğun bakımdan çıkmış bir insan dinlenir, bir şey olur. Hani ailesinin yanına gider. Ben o 50 lirayla tekrardan otostop çekerek gittim. Aynı tezgaha gittim, bonzai aldım. Gittim o bonzai tekrar içtim. Yoğun bakımdan çıktığım halde. Peki hiç intihar girişiminde bulundun mu? Yani intihar girişimi olmadı ama her gün intihar ediyorduk yani. Bu amel içerken de öyleydi. Park köşelerinde olsun, işte okul köşelerinde, okul bahçelerinde içip bayılıyorduk. Yani bir nevi ölüyorduk yani. Onu kafasını bildiğimiz halde tekrar aynı dozu vurabiliyorduk yani. Ailene ve çevrene yaşattığın zorluklardan bahseder misin? Neler yaşattın? Yani şöyle söyleyeyim. İlk başta hırsızlık yaptığımı öğrendiler. Hani onların sakladığı altınları çalıyorduk. Ondan sonra babamın cebinden çok para çaldım. Kardeşim de öyle. Sürekli bu maddeye ulaşmak için onlara yalan söylüyordum. İşte şuraya gideceğim, şurada şu işim var, şuna ihtiyacım var diye hep sürekli mesela annemin sakladığı çeyrekleri çaldım. Aldım onları yani. Harcadım. Uyuşturucuya verdim, eroine verdim hepsini. Öğrendiğinde hani bir şey diyemedim yani. Çalmadım da diyemedim. Ben annem bu zamana kadar hep ağladı. Hiçbir zaman ben gözyaşının dindiğini görmedim o kadın. Hani bir noktadan sonra gözyaşları görmezden gibi o perde iniyor yani insanın gözüne. Yani beni kilitleyemiyorlardı. Hiçbir yere sığmıyordum yani. Ben o maddeyi içeceğim yani. Benim elime kilitle koysalar, yüzüme kapıda kilitleseler ben kıracağım onu, yine gideceğim madde içeceğim yani. Çıkar yolum yok. Madde kullandığın zamanlarda hiç yapmam dediğin bir şey yaptın mı? Hani işte yine mahallede oturuyoruz bir arkadaşlarla, 4 kişiyiz. Uyuşturucu alacak para yok. Ne yapalım Dursun dayı diye bir abimiz var. Beraber maç yapıyoruz, işte beraber gülüyoruz, beraber eğleniyoruz. Bir gün dedik ne yapalım, işte dedik ki Dursun dayının evine girelim, o maddeyi alalım. Arkadaşlar beraber toplandık, merdiven falan getirdik. Oradan giriyoruz olmuyor, oradan giriyoruz olmuyor. Yani iyi hatırlıyorum, böyle duvardan balyozla deldik evin içine girmek için. İçeri girdik, işte ilk başta işte bilgisayar falan vardı. Evde işte takı falan var mı diye baktık beraber. Bir yarım saat, bir saat evin içinde dolaştık. Orada olan bilgisayarı söktük. İçindekileri sildik ilk önce. Ondan sonra işte biraz para çıktı içeriden. Altın falan çıktı. Onları aldık. Ondan sonra tekrar hiç hani sanki bir şey yokmuş gibi tekrar işte evin ne var ne yok evde her şeyi dağıttık diyebilirim. Aldık malzemeleri işte.
Çuvalları falan doldurduk. İşte mahallede o alanda kimse oturmuyordu zaten. Böyle bahçeli bir evdi. Büyük. Malzemeleri aldık. Ankara'da itfaiye dediğimiz bir yer var. Otobüse bindik, oraya sattık. Tabii akşam oldu. Tamam, bizim mahallede böyle yaramaz olduğumuzu biliyorlar. Yaptığımızı biliyorlar. Ama hani kimse konduramıyor bizi. Mahallede 2 gün 3 gün mahallede gezmedik, dolanmadık. Parayı öyle yemiş olduk yani. Ama hani içimizde bir ukde kaldı yani. Çünkü o adam bize hep yardım ediyordu. Sigaramız olsun, kolamız olsun, çekirdeğimiz olsun, her şeyimizi alıyordu. Biz de ona yardım ediyorduk. Ama işte uyuşturucunun verdiği şeyden dolayı yapmış olduk yani. Çok sevdiğimiz abinin evine girmiş olduk. Evinin her şeyini çalmış olduk yani. Daha hala benim aklımda var yani o şeyler. Unutamıyorum yani. Bağımlı kişiye nasıl davranılması gerekir yani? Bağımlı kişiye nasıl ikna edilir? Sen nasıl ikna oldun mesela? Annem sürekli diyordu bana, oğlum içme, oğlum içme, bugün içme. Kendimi öldüreceğim. Artık hani o kalbine o korkuyu vermişim. Yani 5 dakikada bir odaya girip çıkıyordu. Acaba öldü mü, kaldı mı? Beni gecenin bir yarısı yerden kaldırıp yatağıma yatıttırıyordu. Ama o çıkıyordu, ardından tekrardan vuruyordum maddeyi. Tekrardan düşüyordum. Her tarafım yanıyordu. Ellerimde halen izleri var. Ellerimi yakıyordum. İşte bacaklarımı yakıyordum, yatağı yakıyordum. Camda böyle asılı kalıyordum. Kaloriferin arasına girip böyle hani sızmış bir vaziyette kusuyordum. O yerlerde yatıyordum. Artık hani git gel. Oğlum ne olursun dedi, bugün içme. Annem ilk defa hani gene benim kafam güzel, karşılık veremiyorum. Onu, bana bir şeyler söylüyor, ağlıyor, ben ona gülüyorum. O annemin bana vurduğu o bir tokat beni kendime getirdi. Tabii enişteme falan söylemişler. Eniştem beni aradı işte. Dedi Bayder diye bir yer var böyle, Bağımsız Yaşam Derneği. Dedi ama dedi bir şeyler var dedi. Gerçekten dedi bırakmak istiyorsan dedi gidelim. Götüreceğim seni dedi buradan. Ben de dedim gerçekten bırakmak istiyorum dedim. Ve o gün gitmeden bir gün önce içmeyi kestim, bıraktım. Annemin yüzü gülmeye başladı. Dedi demek ki içmeden olabiliyormuş dedi. Gerçekten ama ben kurtulmak istiyordum yani. Ölüm haberlerini alıyordum. Yanımdaki arkadaşlarımın ölüm haberini alıyordum yani. Sürekli kalp krizinden ölenleri, bunlar hani kötü etkiliyordu beni. Bırakmak istiyordum ama yani sabah mesela ben ağme içtiğim zamanlarda akşam içtiğimi sabah hatırlamıyordum. Dün akşam ben ne yaptım, neler yaşadım hiçbirini hatırlamıyordum. Artık beynimi o kadar silmişti yani. Peki şu an ailen nasıl? Memnunlar mı şu an kendine? Babamdan örnek vereyim. Çünkü ben babamla aynı evin içinde 12 sene konuşmadım. Düşmandan farkımız yoktu yani. Sürekli ben ona iftira atıyordum, o bana iftira atıyordu. Ben ona bağırıyordum, o bana bağırıyordu. Ama işte Bayder'e geldikten sonra işte bu gördüğümüz derslerden dolayı o sorunları orada çözdüm. Mesela Basamak diye bir programımız var. O Basamak'ta o soru geldi karşıma. Babamla ilgili bir soru, işte ailenize neler yaşattınız? O soruyu çözdükten sonra ya dedim ki, baktım sorunun sonuna ben haksızım. Babam haklıymış. Babam hep beni korumuş, kollamış. Yani başkalarının yanına gitmesin diye benimle mücadele etmiş, uğraşmış. Ama ben tam tersini yapmışım. Yani ondan sonra annem babam geldi, biz ne çıktık? 4 saatlik biz ne? Böyle işte Sultanahmet, Ayasofya yemek yemeye falan gittik. Gene hani babam yüzündeki o şeyi gördüm yani. Yani bana karşı bakış açısını gördüm. Aynı tavır vardı onda yani. Ama Erdoğan hocam bir kelime söylemişti bana. Demişti ki babanın koluna gir diye. Aklıma geldi. Babamın koluna girdim. Titrediğini hissettim böyle babamın. Ondan sonra kendini bıraktı bana. Sonra normal bir işte sohbet etmeye başladık. Yüzü gülmeye başladı. İşte camiye gittik, beraber namaz kıldık. Şimdi babamla normal iki arkadaş gibi konuşabiliyoruz. Annem zaten benim için ölüyor. Ben diyordum işte en sevdiğim insan annem diye, değilmiş. En güvendiğim insan annem, en sevdiğim insan babammış. Gerçekten ben bu şeyi hasretmişim yani babama. Çok özlemişim ya. Babamla aramı bitirmiş benim ya. Hiçbir şeyimiz yokmuş yani. Halbuki benim çıralıktan mesela ben 7-8 yaşlarında çalışmaya başladım inşaatta. Benim ustam da babam. Yanından hiç ayırmazdı beni. Ama uyuşturucu bizi ayırdı babamla. Keşke babam beni zincire vursaymış. Bir evin içinde 30 gün, 40 gün, 2 ay aç bıraksaymış da ben o maddeye gitmeseymiş. Gerçekten hani bana aile eksikliğini yaşattırdı yani madde. Her şeyimi aldı. Ben kendi benliğimi aldı benden yani. Hayatımı söktü, aldı benden.